Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fasulye diplemesi tarifini vereceğim. Geleneksel bir lezzet olan ve çok da beğenilen bu tarifi gelin hep beraber yapalım. 1 kilogram fasulyemiz var. Önce fasulyemizi kesmeden, temizlemeden önce bol suyun altında güzelce yıkadık, temizledik. Sonra fazla suyunu süzdürdükten sonra o kenarlarındaki çöp kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesip atalım. Sonra fasulyelerimizi ne yapıyoruz? Bir araya toplayıp şöyle bıçakla da hepsinin kenarlarını aynı eşit düzeye getirdikten sonra birer santim enliliğinde gördüğünüz gibi fasulyelerimizi doğruyoruz ve bir kabın içerisine alıyoruz. Sonra bir su bardağı pirincimiz var. Onu sıcak suyla ıslatıyoruz. 10 dakika bekletiyoruz. Yalnız üzerine de yarım yemek kaşığı tuz ilave edelim. Kalın tuz olursa kaya tuzu daha iyi olur. Şöyle tuzu da eriyene kadar karıştırıyoruz ve onu da bir kenarda bekletiyoruz. Sonra 4 tane domatesimiz vardı. Gördüğünüz gibi, pardon, 5 tane. Çok küçük oldukları için ben 5 tane kullandım. Eğer domatesleriniz iri ise 3 tane de kullanmanız yeterli. Benimkiler küçük olduğu için 5 tane küçük domatesimizin kabuklarını soyduk. Çok ince ince doğradık. Sonra bıçakla da şöyle birkaç defa üzerinden geçtik ki tamamen incelsin diye. Ben rendelemedim. Çok sulu olacağı için rendelemeyi çok fazla önermiyorum. Sadece şu anda bu yemek için doğramanız yeterli olacak. Bir tane iri kuru soğanımız var. Onu da yemeklik doğradık, hazırladık. Sonra 3 diş sarımsağımız vardı. Onları da ince ince kıydık. Onları da hazırladık. Bir kenara koyduk. Açıklamalar kısmında da, videomun altındaki açıklamalar kısmında malzemelerimi de birebir yazacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Sarımsaklarımızı da gördüğünüz gibi kıydıktan sonra tenceremizin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı ve kuru soğanımızı, sarımsağımızı ilave ediyoruz. Üzerine de bir tatlı kaşığından biraz daha az tuzumuzu ilave edelim ve soğanlarımız sararıncaya kadar bu şekilde kavuralım. Soğanlarımız gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişti, sararmaya başladı. Hemen üzerine doğradığımız fasulyelerimizi ilave ediyorum. Onunla güzelce şöyle bir homojen hal alana kadar 2-3 dakika bu şekilde su koymadan kavuralım. Kısık ateşte, onu da tekrar hatırlatayım, kısık ateşte hafif renkleri dönmeye başladığı zaman üzerine taşmayacak şekilde sıcak su ilave ediyorum. Fasulyelerimiz bu esnada ne çok fazla pişsin ne de az çiğ kalsın. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi fasulyelerimiz gayet güzel pişti. Hemen bol suyun altında tekrar yıkadığımız pirincimizi üzerine koyuyorum. Şöyle bir iki tur karıştırdıktan sonra üzerine domatesini ilave ediyorum. Ve tabi önceki attığımız tuzu da unutmayarak hatırlatayım tekrardan. Bu arada üzerine tekrar bir tuz ilavesi yapıyoruz. Şöyle bir iki karıştırdıktan sonra ben asla su koymuyorum. Çünkü domatesin suyu pirincimizi pişirmeye yetecek. O yüzden burasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer pişmezse sıcak su ilave edebilirsiniz. Ama domatesin suyu gördüğünüz gibi pirincimizi pişirmeye yeterli geldi. Ben su ilave etmedim. Tamamen suyu çektikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Üzerine bir kağıt havlu veya bir bez kapatarak bu şekilde bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorsunuz. Tabii benim zamanım olmadığı için, dışarı çıkmam gerektiği için ben fazla demlendirmeden servis yaptım. Onu da hatırlatayım. Bu şekilde bekletiyoruz. Sonra gördüğünüz gibi acelem olduğu için hemen şöyle de size bir servis tabağına göstermek istiyorum. Fasulye diplememizi aldık. Gerçekten çok lezzetli. Domatesin hafif verdiği eşkilik ve pirinç ve taze fasulyeyle harika bir lezzet. Evet değerli takipçilerim, beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.